Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde lahmacun tarifi vereceğim. Tarifimde kullanılan malzemeleri açıklama kısmına miktarlarıyla beraber yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Lahmacun tarifimize başlayabiliriz. Öncelikle lahmacunumuzun hamurunu yaparak işe başlayacağız. Hamurunda 2,5 su bardağı un, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da kuru maya var. Normalde fırında yapılan lahmacunların hamurunda maya yok arkadaşlar. Evde yaptığımız için ben birazcık maya ekledim. Hamurumuzu yoğurarak işe başlayalım. Şöyle karıştıralım mayasını, tuzunu. 1 su bardağı kadar ılık su kullanıyorum. Çok az daha su eklemesi yapacağım. Şöyle 1 yemek kaşığı diyebiliriz. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Bir 5 dakika yoğuracağım. Güzel yoğrulması gerekiyor. Hamurumu bir 5 dakika kadar güzelce yoğurdum. Şöyle ele yapışmayan, yumuşak da olan bir hamur elde ettim. Üzerini kapatacağım. Yine bir örtüyle de kapatıp hamurumu dinlenmeye bırakıyorum ve iç harcının hazırlığına geçiyorum. İç harcı için şöyle birkaç tane domates, bunlar küçük, 2 domates diyebiliriz bunlara. 1 tane kapya biber, 1 tane sivri biber. Yani bunu acı olduğu için az kullanıyorum. Elinizde tatlı varsa birkaç tane daha fazlasından kullanabilirsiniz. 1 miktar maydanoz, 1 adet soğan, şöyle 3 diş kadar da sarımsak kullanacağım. Bunları robota koyuyorum hemen. Bunlar robotta çekeceğimiz malzemeler. İç harcında başka malzemeler de var tabii ki. Şöyle robota parçalayıp koyacağım. Robottan çekeceğim. Malzemelerimizi robotta çektik. Şimdi kıymayla birleştirme zamanı. 300 gram kıymam var. Bunun içerisine robotta çektiğim malzemeleri koyuyorum. Şöyle kaşıkla karıştıracağım. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber, yarım yemek kaşığı domates salçası şeklinde de koyabilirsiniz. Ve baharatlarımız 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon. Ve bütün malzemeleri karıştırıyorum. Elle de girebilirsiniz bu arada. Tuzunu atmayı unuttuk arkadaşlar. Tuzunu da atıyorum. Lahmacunumun iç harcı hazır. Şimdi biraz sulandıracağım. Çok az, şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar su koyuyorum. Fazla değil. Ve bu harcı dinlenmeye bırakıyorum. Aynı hamurum gibi. Hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi onu bezelere ayıracağım. Şuradan eşit bezelere bölmeye çalışacağım. 2, 4, 6, 8 tane çıktı. Bunları da hemen şöyle yuvarlıyorum. Ben şimdi bir 10 dakika kadar daha hamurlarımı bu haliyle bekleteceğim. Daha sonrasında açma işlemine geçelim. Hamurlarımı dinlendirdim. Şimdi açmaya başlayacağız. Şöyle bir merdane yardımıyla hamurlarımı açacağım. Çok ince de açmayacağız çünkü içerisine yaptığımız harcı taşıyabilsin. Bakın bu şekil yeterli olacaktır. Hemen bunu temiz bir örtüye alıp üzerini kapatacağım. Bütün hamurlarımızı bu şekilde açalım. Gelelim. Açtığım hamurlarımı şöyle temiz bir örtüye koydum ve üzerlerini kapatıyorum kurumasınlar diye. Artık bir taraftan pişirme işlemine geçeceğim. Açtığım hamurumu şöyle bir yağlı kağıda aldım. Üzerine harcımdan koyacağım ve her yerine yayacağım harcımı. Kalın bir tabaka olmamasına dikkat edeceğim. Ve ocak başına pişirmeye götüreceğim. Yağlı kağıtla birlikte alacağım şu şekilde. Yağlı kağıttan şu şekilde tavama kaydırıyorum. Orta ateşte şöyle üzerini de bir kapak yardımıyla veya tepsiyle kapatıp 7-8 dakika kadar pişireceğim. Bir kaba alıyorum.
Şöyle altını kontrol ediyorum. Bu şekilde göz göz olduğu zaman lahmacunumuz hazır demektir. Üzerinde pişmedi zannetmeyin. 7-8 dakikadır ocakta zaten. Üstü de kapalı. Kıyma da hemen hızlı piştiği için üzeri pişti arkadaşlar. Pişmedi zannetmeyin. Şöyle alıyorum. Diğerinin üzerine ters olacak şekilde kapatıyorum. Bütün lahmacunlarımızı bu şekilde pişirelim. Gelelim. Bütün lahmacunlarımı pişirdim. Şöyle size pişme şekillerini de göstereyim. Hepsi çok güzel bir şekilde piştiler. Şöyle yanına da salatalar hazırladım. İstediğiniz ürünü arasına koyarak lahmacununuzu tüketebilirsiniz. Sizler de beğendiyseniz videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.